Şimdi başka neler yapabiliriz? Burada şu mekanizmada sadece tıklama işlevi var. Bir de bakın solda, sol alt köşede ve sağ alt köşede birer tane minik buton var. Bu sağdaki kalem işareti var. Edit butonudur. Yani bu kaydı yeniden düzenlemek için kullanırız. Buradaki bir tane büyüteç resmi var. Sadece görüntüleriz ayrıntılarını. Bu kaydın ayrıntılarında neler varmış. Çünkü biz burada sadece ismini görüyoruz, başlığını görüyoruz. Bir de yüklediğimiz zaman imajını, logosunu görebileceğiz. Şimdi hemen bu sağdaki minik butona tıkladığım edit butonu geldi. Mevcut bilgiler neydi? Title Google Bard, link https bardgoogle.com. Şimdi buraya bir logo yükleyelim. Google Bard'ın logosunu yükleyelim. Browse tıkladım. Ben bu logoları daha önceden bilgisayarıma indirmiştim. Hemen oraya gidiyorum. Şurada Google Bard seçtim. Select butonuna tıkladım. Bakın isim buraya geldi. Save diyorum. Tamam. Kaydımız halloldu. Buna tıkladığımda bakın Google Bard'ın hem başlığı hem de logosu burada görünür hale geldi. Chatbot'u aynı şekilde düzenleyelim. Yine Browse'a tıklıyorum. Logonun olduğu yere gidiyorum. ChatGPT'nin logosu da burada. Kaydediyorum. Ve Homepage butonuna tıklıyorum. Hem ChatGPT'nin hem de Google Bard'ın şu anda burada görüyorsunuz logoları da görünüyor. Yani daha güzel bir görüntü elde etmek için, yoksa bu kartlar logolar olmadan da işlevselliğini koruyor. Şimdi liste haline dönüşelim. Burada bakın bir counter diye bir kolonumuz var. Burada counter bu butona, bu AI adresini çağırdığımız butona kaç kere tıklandığını sayıyor. Bu bir sayaç. Ve listenin sıralanmasında bu sayaç numarası önemli. Sayaç numarası ne kadar büyükse sıralamada o kadar önlerde yer alıyor. Şu anda ikisi de aynı sayıda olduğu için yani bu ismi kullanıyor veya IP numarasını, ID numarasını kullanıyor. Geçelim yine Google Bard ikinci sıradaydı. Onu birinci sıraya nasıl alıyoruz onu göstereyim. Google Bard'a tıkladım. İşlem yapmıyorum. Tekrar geri döndüm. Şu anda görmüyorum ama bakın şuradan refresh yaparsam Google Bard ilk sıraya geçti. Niye? Bakın şurada da sayılar var. Şurada ve şurada. İşte bu tıklanma sayıları, counter değerleri, yani ChatGPT'nin bir kere, Google Bard'ın da 2 kere tıklanmış olduğunu buradan görebiliyoruz. Listeye geçelim. Bakın Google Bard az önce ikinci sıradaydı ama şimdi birinci sırada. Niye? Counter'ı 2 oldu. Bu sayı büyüdükçe buradaki ön sırada olma özelliği daha da artmış olacak.
Bu şekilde istediğimiz kadar, çünkü bu bir veri tabanı, adet sınırlaması yok. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kayıt girebiliriz. Tabii o kadar AI seçeneği olmadığı için bunun bir anlamı yok. Ama sayıda bir sınırımız yok. Bir şey daha, zorunlu değil ama biz aynı sistemi sadece AI chatbotlar için değil, başka amaçlarla da kullanabiliriz. Aynı sistemde örneğin işte bilim kurgu videolarının adreslerini tutabiliriz. Yani izlemek istediğimiz veya izlemiş olduğumuz videoları burada listeleyebiliriz. Ya da YouTube'daki eğitim videolarını burada kaydedebiliriz. Şimdi bunun bir karmaşaya yol açma ihtimali elbette var. O zaman bunu daha kullanışlı hale dönüştürmek için de kategori kolonunu devreye sokmamız lazım. Şimdi buna girmeyeceğim ama bunların yapılabileceğini bilelim. Geri dönüyorum. Başka? Burada da şu butonları da göstereyim. 3 tane buton var burada. Şuna tıkladığımız zaman ilgili kaydın detaylarını görüyor. Sadece bilgi burada. Başka bir şey yok. Listeye dönelim tekrar. Kalem işaretini tıkladığımız zaman update işlemi devreye giriyor. Gene ilgili kayıt geliyor ve biz bunun üzerinde her türlü değişikliği yapabiliriz. Yani kaydı tamamen değiştirebiliriz. Burada ChatGPT'yi iptal edip onun yerine işte falanca kaydını oluşturabiliriz. Linkini değiştirebiliriz. Bu alanlara, content ve notes alanlarına istediğimiz bilgileri girebiliriz. Tamamen bize kalmış. İmajı değiştirebiliriz. Bu alttaki save ile kaydediyoruz. Bot homepage kart görüntülerine ulaşıyoruz. List of bots'ta liste haline geçiyoruz. Tekrar listeye dönelim. Şimdi burada bir de çöp kutusu işaretimiz var. Bu da silme mekanizması. Mesela ben Google Bard'ı silmek istiyorum. Ben artık Google Bard'ı kullanmayacağım dedik. Şuna tıkladığımız zaman bir uyarı geliyor karşımıza. Bu kaydı tamamıyla silmek istediğinizden emin misiniz? Şeklinde. Evet, eminim. Bu kırmızı butona basarsak kayıt siliniyor. Ve bu kaydı geri getirmek mümkün değil. Ancak tamamen yeniden girebilirsiniz. Onu engelleyecek bir şey yok. Eğer onaylamıyorsanız homepage veya list of bots butonlarından birine tıklayarak geri dönebilirsiniz. Geri dönme. Evet, eminim diyorum. Google Bard'ı sil dedim. Tıkladım. Bakın artık Google Bard yok. Bots Home, onu açalım. Evet, yok. Ne yapabiliyorduk? Create New Bot Record'a tıklıyoruz. Yeni kayıt açıyoruz. Tekrar ben Google Bard dedim. Linkini de giriyorum. https bard.google.com. Hemen imajı da giriyorum. Bunları ayrı ayrı yapmak zorunda değilim. Hepsini aynı anda girebilirim. YZ projelerine, logos, buradan Google Bard'ın kaydını buldum. Select tıkladım. Save'e tıkladım ve Google Bard kaydım geldi. Ama nasıl geldi? Counter'ı 0 olarak.
Yani hiç tıklanmamış. Dolayısıyla ikinci sıraya düştü. Bunun gibi istediğimiz kadar yeni kayıt açabiliriz, silebiliriz, değiştirebiliriz. Tamamen bunlar bizim elimizde. Şu anda söyleyecek başka şey kalmadı. Her şeyi aktardım diye düşünüyorum. Bir şey daha. Bu Django konusunda daha uzman kişilere yönelik şuradaki bakın admin isimli bir menü elemanımız var. Buraya tıktığımız zaman biz bu projenin admin paneline geçiyoruz. Burada işte gruplar, kullanıcılar, botlar ve kategoriler biçiminde seçenekler var. Örneğin mesela bots bakalım, tıkladım. Bakın ChatGPT ve Google Bard kayıtlarını buradan görebiliyorum. Kategoriyiz tıkladım. Hiçbir şey yok. Users'a tıkladım. Admin olarak bir kullanıcı var. Bunu biz tanımlamıştık. Super user, create super user diyerek. Gruplarda da bir şey yok. Grupları zaten kullanmıyoruz ama sistem kendisi oluşturuyor. Users mutlaka bir tane süper user'ımız olacak. Bunun adının admin olması gerekmiyor. İstediğiniz herhangi bir isimle bu kaydı açabilirsiniz. Ama projenin mutlaka bir süper user'ı olmak zorunda. Bunu vurgulamak istiyorum. Kategoriyi ne zaman kullanabilirsiniz? Ne zaman ihtiyacınız olur? Bakın şöyle yapalım. Burada add kategori butonu var. Yani kategori ekle. Biz nelerle uğraşıyoruz? Botlarla. Bot isimli bir kategori oluşturdum mesela. Evet, bunu doğrudan kaydedebilirim. Ya da save and add another yani kaydet ve bir yeni birisini oluştur. Onu tıkladım. İkinci kategoride. Mesela buna da ne diyelim? Video diyelim. Buna da save diyelim. Bakın bir video bir de bot isimli iki tane kategorimiz oluştu. Bunun gibi birden fazla user tanımlayabilirsiniz. Ama önemli olan bir user olması. Bu user'lardan birisi de mutlaka süper user olmak zorunda. Evet, burada view site'a tıklayıp projemize geri dönüyoruz. Asıl şey bu. Bots'a tıkladım. Şimdi bakalım. Evet, şuradan şöyle yapalım. Kategorilerde niye bir şey yok? Çünkü girmedik. Şöyle yapalım. Diğer taraftan yapalım hatta. Bots Home. Şimdi neydi? ChatGPT. Kalem işaretine tıkladım. Burada kategoriye bakın artık seçenek geldi. Bot seçtim. Save dedim. Bot Homepage'e tıkladım. Google Bard'ı da aynı şekilde. Buna da mesela bot seçtim. Eğer bir video yüklemiş olsaydım yani video bilgilerini yüklemiş olsaydım kategorisini video olarak seçebilirdim. Save diyorum. Tamam. Şimdi listeye geçelim. Evet, görüyorsunuz kategori bot olarak
görünüyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Sorularınız, önerileriniz, eleştirileriniz olursa videonun altından benimle paylaşabilirsiniz. Bunlar üzerinde karşılıklı görüşlerimizi geliştirebiliriz. Evet. Şimdilik sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere.